Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı turta tarifimi paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 4 tane kırmızı elma kullanıyorum. Elmalarımın kabuklarını soyuyorum. İstediğiniz elmayı kullanabilirsiniz. Eğer ekşi elma kullanırsanız şeker oranını arttırırsınız. Elmalarımı rendeliyorum. Elmalarımı rendeledim ve tavaya aldım. Tavama ocağıma aldım. 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Dediğim gibi ekşi elma kullanırsanız 2-3 kaşık daha şekerini arttırırsınız. Ocağımın altını açtım. Elmalar suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyorum. Elmalarım suyunu bıraktı, çekti. Tarçın ve 1 çay bardağı ceviz ekledim. Karıştırıp ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. 1 paket margarinimi erittim. 1 su bardağı toz şekerden 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ekledim. İyice karıştırdım. Yoğurma kabıma aldım. Yarım çay bardağı süt ekleyip şekerimi iyice eritiyorum. Şekerin iyice erimesine dikkat edin. 2 tane yumurta ekledim. 1 su bardağı un ekliyorum. 1 paket kabartma tuz ve 1 paket vanilya ekledim. Azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Öncesinde kaşıkla karıştırıyorum. Unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Şu anda elimle yoğuracağım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Dibinde 5. bardağımın dibinde çok az un kaldı. Onunla da hamurumu masanın üzerine alıp toparlıyorum şöyle bir. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumdan böyle büyükçe bir parça ayırıyorum. Üzerine örgüsünü ve çiçeklerini yapabilmek için. Hamurumu yağlı kağıt üzerine aldım. Biraz elimle açtıktan sonra üzerine yağlı kağıt koyup merdane ile büyütüyorum. Borcam büyüklüğünde büyüttüm. Büyük borcam kullanıyorum. Büyük boy olanı. Kenarlarını kesiyorum borcam büyüklüğünde. Kestiğim parçaları alıyorum. Üzeri için kullanacağız. Hamurumu borcama yerleştiriyorum. Elinizle kaydırarak çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Şimdi örgü yapacağım. Kenarlarının örgülerini yapıyorum. Böyle uzunca fitiller hazırlayarak örgülerimi yapacağım. Fitillerimi iyice ince atıyorum. Çok kalın yapmayın, ince olsun. Şimdi örgümü yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde örgülerimi hazırlayacağım. Çok uzun örgüler hazırlamıyorum. Çünkü hamurumuz çok dağılan, çabuk dağılan bir hamur olduğu için uzun örgülerde dağılma riski daha çok. O yüzden böyle kısa kısa hazırlıyorum. Elmalı harcımı hamurun üzerine döktüm. Örgümü de kenarına koydum ve diğer örgülerimi yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi fitillerinizi ince yapın. Fazlalık kısmı bıçakla kestim. Diğer örgümün yanına da bu örgümü ilave ettim ve bütün örgülerimi yaptım. Şimdi çiçeklerimi yapacağım. Kalan hamurumu birleştirdim. Yağlı kağıt arasında açıyorum. Çiçeklerimi kalıpla çıkartıyorum. Böyle bir kalıbım var. Çiçeklerinizi çıkartırken hamurunuzu çok ince açmayın. Kalın olsun. Eğer ince açarsanız çiçekleriniz çabuk yanacaktır. O yüzden kalın olsun hamurunuz. Son küçük bir parça hamurum kaldı. Onu da bu şekilde yuvarlayıp ortasına koydum. Elmalı turtamız fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında benim turtam 35 dakikada pişti.
Sizler de fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böyle üzeri hafif kızarıyor. Fırınımdan çıkardım. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hem görseliyle hem de lezzetiyle muhteşem oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Böyle kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir lezzet oldu gerçekten. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.